Merhaba, Peylerin Bahçesi'nde bugün günün konusu açık köklü süs bitkisi nasıl dikilir? Açık köklü fidan nasıl dikilir? Ya da açık köklü meyve fidanı nasıl dikilir? Öncelikle açık köklü fidan hangi dönemde dikilir? Açık köklü fidanlar ağaçların uyku döneminde dikilir. Yani ağaçların fizyolojik taleplerinin az olduğu, besin ve su ihtiyacının az olduğu, ağaçların öz suyunun köklere indiği dönemde yapılır. Genellikle bu dönem kış mevsimiyle başlar, kış sonuna ya da ilkbaharın başına kadar devam eder. Açık köklü fidan dikimine karar verdikten sonra yapmamız gereken ilk şey sağlıklı bir fidan temin etmek. Peki sağlıklı bir fidan nasıl olur? Elimde 2 adet kayın fidanı var. Avrupa kayını. Bunları bugün sizlerle birlikte dikimini yapacağız. Ancak bu fidanı alınca ilk yapacağımız işlem fidanın sağlıklı olup olmadığını kontrol etmek. Öncelikle bu dalların kuru olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunun için dalların uç kısmından ufak kesimler alacağım. Daha sonra da köklerin sağlıklı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunun için de yine aynı şekilde köklerden küçük bir kesik alarak köklerin canlı olup olmadığını tespit edeceğiz. Şimdi dalın bu kısmından bir kesik alıyorum. Aldım. Bakın bu noktadan baktığınız zaman dokunun beyaz canlı olduğunu görmüş oluyoruz. Bu şekilde dalların kuruyup kurumadığını, sağlıklı olup olmadığını kontrol etmiş olduk. Şimdi de bu açık köklü fidanımızın kök sisteminin sağlıklı olup olmadığını kontrol etmek için bir kesik alıyorum. Bakın buradan. Kestim bu noktayı. Şimdi bu kesit noktaya odaklanıyorum. Bakıyorum. Beyaz. Az önce kesim yaptığım nokta burası. Görmüş olduğunuz gibi beyaz, sağlıklı, kurumamış, bolca kılcal kökleri bulunan bir açık köklü kayın fidanı. Özellikle şu kılcal köklerine çok dikkat ediyorsunuz. Bolca kılcal kökünün olması gerekiyor fidanın. Çünkü ağacımızın topraktan su ve besin elementlerini alan kökler bu kılcal kökler. Bu kılcal köklerin ağacınızda oldukça zengin olmasına dikkat edeceksiniz. Evet, bu kontrol yaptıktan sonra kökleri tek tek kontrol ediyorum. Sağlıklı olması gerekiyor. Köklerde herhangi bir hasar yok. Mümkün olduğunca kılcal kökleri kesmiyoruz. Bu az önce göstermiş olduğum beyaz kökleri birazcık kısaltabiliriz. Küçük kesimler yapabiliriz. Daha iyi kökün dallanması için. Ancak kılcal köklere dokunmuyoruz çünkü bitkinin su ve besin elementlerini ağacın gövdesine, dallara taşıyan köklerdir kılcal kökler. O yüzden kılcal köklere hiç dokunmuyoruz. Fidanlarımızın dallarında kuruma olmadığını, gövdenin sağlıklı olduğunu, köklerinde herhangi bir hasarın olmadığı ve köklerin de sağlıklı olduğunu tespit ettikten sonra bu aşamadan sonra yapacağımız işlem bu açık köklü fidanlarımızı 2 saat kadar suda bekletmek. Yalnız suyumuz ılık olacak. Çok soğuk bir suda bu fidanlarımızı bekletmiyoruz. Açık köklü fidanlardaki en büyük sıkıntı nakil esnasında köklerin susuz kalması.
Dolayısıyla açık köklü fidanlar nakil stresine girer. Bu stresi engellemek için kökleri yeniden suyla doldurmamız gerekiyor. Yani bu açık köklü kayın fidanlarımızı 2 saat kadar suyun içinde bekletmemiz gerekiyor. Bu fidanlarımız 3 gün önce kargoya verildi. Bu şekilde. Aslında açık köklü fidanlar nakil esnasında jüt kanaviçe bezine sarılıp ıslak bir şekilde nakillerinin yapılması gerekiyor. Ancak böyle bir imkan olmadığı için en azından yaşadığımız ülkede bu açık köklü fidanlarımız nakil stresine girecektir. Bu stresi önlemek için, susuzluğa bağlı nakil stresini gidermek için yapacağımız işlem 2 saat suda bekletmek olacaktır. Kovaya koyuyorum fidanlarımızı ve su ilave ediyorum. Burada önemli olan az önce de ifade ettiğim gibi suyun ılık olması. Eğer kovanın içerisine koyacağınız su çok soğuk olursa kılcal kökler zarar görecektir. O yüzden suyun ılık olması çok önemli. Çünkü bu nakil işlemleri kış döneminde yapıldığı için sular genelde soğuktur. Lütfen güneşte beklettiğiniz ılık suyu kullanın. Bu şekilde açık köklü fidanlarımız 2 saat kadar kovan içinde bekleyip köklerin suyla dolmasını bekleyeceğiz. Burada öncelikle yapmamız gereken şey dikim noktasını belirlemek. Dikim noktasını belirledikten sonra dikim çukurunu açacağız. Dikim noktası belirlerken en önemli faktör güneş ışığı. Ağacınızın özelliğine göre güneşten ne kadar faydalanacaksa o şekilde bir noktaya dikmeniz gerekiyor. Örneğin ibreli bir bitki dikiyorsanız gün boyu güneş alması gerekiyor. Japan okça ağacı ya da ortanca çeşitleri dikmek istiyorsanız sabah güneş alıp öğleden sonra güneş almaması gerekiyor. Bu gibi özellikleri belirledikten sonra dikim noktasını belirleyip dikim çukurumuzu kazacağız. Peki dikim noktasını belirledikten sonra dikim çukuru ne kadar büyüklükte olacak? Yani dikim çukurunun çapı ve derinliği ne kadar olacak? Bitkimize bakıyoruz. Bitkimizin kök topu yaklaşık şu kökleri, bakın şu kılcal kökleri böyle kendi haline bırakacağız. Toplamayacağız. Bunun için de yaklaşık bir 20 santim civarı olarak hesaplarsak çapı 30 santim, 35 santimetre civarında bir genişlikte bir çukur. Derinliği ise yaklaşık 15 santimetre derinliğinde bir çukur kazmamız, dikim çukuru kazmamız yeterli olacaktır. Şimdi dikim çukurunu kazalım. Görmüş olduğunuz gibi dikim çukurumuzu hazırladık. Dikim çukurunu hazırladıktan sonra dikim çukuruna ilave bir malzeme koyacak mıyız? Burada ilave malzeme koyup koymayacağımızı belirleyen en önemli faktör toprağın genel yapısı. Perelerin bahçesi toprak pH'ının 8, organik madde miktarının %1'in altında olduğu bir nokta. Dolayısıyla buraya her türlü dikimde mutlaka ilave malzeme koymamız gerekiyor. Ben bu dikim çukuruna ekleyeceğim malzeme torf, kokopit ve perlit karışımı.
Şimdi bu dikim çukurunda %50 dikim çukurundan çıkan toprak, %50 torf, kokopit, perlit karışımından oluşan bir toprak harcı hazırladım. Burada önemli olan şu. Toprağımız bu şekilde çok ıslak da olmayacak, don da olmayacak. Yani özellikle açık köklü bitkilerin dikiminde biz açık köklü bitkileri kış döneminde diktiğimiz için toprağın don olma riski çok fazla. Eğer toprak donsa dikim kesinlikle yapmıyoruz. Ya da toprak çok ıslaksa, bakın çok güzel dağılan bir toprak var. Elimde dağılıyor. Bu şekilde olacak. Eğer toprak ıslaksa biz bu dikimi yapıp hafifte bastırdığımızda çamur olan toprak taşlaşacak ve köklerin bu dikim çukuru içerisinde ilerlemesi önlenecektir. O yüzden mutlaka toprağın bu şekilde elinizde dağılıyor olması çok önemli. Şimdi dikim aşamasına geçebiliriz. Bakın toprağın dikim çukurunun içerisinde ne yapıyorum? Şu şekilde bir höyük oluşturuyorum. Bu höyüğü oluşturmamın sebebi bu noktaların toprakla dolmasını sağlamak. Eğer bu şekilde ben direkt toprağa atarsam bu şekilde bu aralar bakın bu aralarda şu aralarda hava boşlukları kalacak ve dolayısıyla bu alanlar küflenecektir. Yapacağımız işlem hafif höyük oluşturmak. Dikim çukur içerisinde ne yapıyorum bakın. Şu şekilde höyük oluşturuyorum. Höyük içerisine bastırıp bu noktayı özellikle bu noktaları bastırıp toprağı örteceğim. Bir diğer husus dikkat etmemiz bakın şu nokta toprak seviyesinin belirlendiği nokta. Bakın şu nokta rengi farklı. Dikimimizi dolayısıyla bu noktaya kadar toprak dolduracağız. Şu nokta rengi farklı görmüş olduğunuz gibi. Eğer buraya kadar doldurursak toprak su almayacak, kökler hava almayacak ve bitkimiz sağlıklı bir şekilde büyüyemeyecek. Ya da bitkimiz ölecek. Bu aşamada bu şekilde ne yapıyorum ben? Höyüğün üzerine oturttuktan sonra hafiften elimle şu şekilde fazla bastırmıyoruz. Fazla bastırdığımız zaman bu ince kılcal kökleri ne olacak? Kopacak. Burada yapmış olduğum işlemi tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Bakın yakın çekimden. Ne yaptım? Dikim çukuru içerisinde bir şu şekilde höyük oluşturdum. Oluşturmuş olduğum höyüğün üzerine bitkimizin dip kısmını yerleştirdim. Daha sonra toprakla dolduruyorum. Hafiften elimle bastırıyorum. Buraya kesinlikle ayakla basmak yok. Eğer ayakla basarsanız bu noktalara buralara ayakla basarsanız bu kökler zarar görecektir. Bakın hafiften doldurdum. Evet, şimdi de bitkimizin can suyunu vereceğiz. Can suyuna ben birazcık hümik asit ilave ediyorum. Hümik asit ilave etmemin sebebi bitkinin köklenmesini hızlandırmak ve can suyumu veriyorum. Bitkimize can suyunu verdikten sonra fidanımız açık köklü bir fidan. Dolayısıyla en ufak rüzgarda fidanımız oynayacaktır. Fidanımızı sabitlemek için bu şekilde küçük bir bambu çubukla ben fidanımızı sabitliyorum. Mutlaka fidan destek çubuğu,
Küçük fidanlarda böyle bambu çubuklar kullanabilirsiniz. Ancak daha büyük fidan dikimlerinde mutlaka kazık kullanmanız gerekiyor. Tek taraflı ya da hakim rüzgarın zıt yönünde tek taraflı veyahut da çok büyük fidanlarda, ağaçlarda iki taraflı fidan destek çubuklar yani kazıklar kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde fidanımız oynamayacağından sağlıklı bir kök yapısı oluşacaktır. Bu işlemden sonra mutlaka maaşlama işlemi yapıyoruz. Ben sizin de bildiğiniz gibi maaşlamayı samanla yapıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi samanla güzelce bitkimizin kök bölgesini kapatıyorum. Şu şekilde bakın. Tamamen bitkimiz maaşlama işlemi tamamlanmış oluyor. Maaşlama işlemini genç fidanlarda mutlaka yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz malç kışın fidanımızın köklerini ve sağlıklı bir kök gelişimi oluşturmak için soğuktan koruyacak. Yazın suyun buharlaşmasını engelleyecek, yabancı ot çıkışını engelleyecek. Dolayısıyla fidanımıza çok yönlü bir fayda sağlayacaktır. Bundan sonra yapmamız gereken işlem fidanımızın düzenli olarak sulanması. Özellikle bu yıl ve gelecek yıl 2 yıl fidanımız kök yapısını oluşturana kadar kök bölgesi sürekli nemli kalacaktır. Ondan sonraki yıllarda sulamayı azaltabiliriz. Fidan dikimini bu şekilde sonlandırıyoruz. Ancak sizlerle paylaşmak istediğim birkaç husus var. Bunlardan birincisi fidanın bir kez dikileceğinin unutulmaması gerektiği. O yüzden fidanımızı doğru dikmemiz gerekiyor. Sağlıklı fidan temininden, bulunduğumuz yerin iklimi, fidan dikim noktasının belirlenmesi, fidanımızı dikeceğimiz toprağın yapısı, bunların hepsi fidan dikiminde çok önemli faktörlerdir. Bunları doğru bir şekilde yerine getirdiğinizde kayın fidanları, kayın ağaçları yüzlerce yıl yaşayan ağaçlar. Belki 1000 yıldan fazla yaşayacak. Ben hayattan ayrıldıktan sonra da yüzlerce yıl bu kayın ağacı yaşayacak ve kayın ağacı üzerinde binlerce, milyonlarca canlıya besin maddesi ve barınak sağlayacak. Bu yönden baktığımızda bir ağacın önümüzdeki yüzyıllarda doğaya ve insanlığa neler getireceği çok önemli.